Amerika borçlu, Japonya borçlu, Türkiye borçlu, Almanya borçlu. Peki herkes borçluysa bu para kimin? Dünya toplam borcu trilyonlarca dolar. Devletler, şirketler, hane halkları herkes borçlu. Ama finansın altın kuralı şudur. Birinin borcu varsa başkasının alacağı vardır. İşte bu videodan şunu anlayacağız. Paranın kime ait olduğu, borcun nasıl üretildiği, bu sistemin neden çökmek zorunda olmadığı ve en önemlisi kazananın kim olduğu. Toplumda borç kelimesi kötü çağrışım yapar. Çünkü birey için borç çoğu zaman şudur. Gelirden fazla harcama, geleceği ipotek altına alma, stres ve bağımlılık, ama devletler için aynı şey değildir. Devlet borcu şu 3 kritik görevi görür. Birincisi zaman satın almak. Devletler kriz anlarında bekleyemez. Mesela bir deprem olur. Bizdeki işte Şubat depremini hatırlıyorsunuz. Hemen hastane gerekir. Savaş olur. Hemen savunma gerekir. Resesyon olur. Devletin desteği hemen şimdi gerekir. Vergi toplamak zaman alır. Borç bugünü kurtarmak için yarını kullanmaktır. İkincisi büyümeyi öne çekmek için kullanır devletler. Sağlıklı borç şuna gider. Altyapı, eğitim, teknoloji, sanayi. Eğer borç üretken alana gidiyorsa bugün alınan borç yarın daha büyük bir ekonomi yaratır. Bu durumda borç yük değil kaldıraç olur. Üçüncüsü gelecek geliri bugüne almak. Devlet şunu bilir, nüfus çalışacak, vergi toplanacak, ekonomi dönecek. Borç demek henüz kazanmadığım parayı bugünden kullanıyorum demek. Bu bir kumar değildir. Bu bir nakit akışı yönetimidir. Sorun borç almak değil. Sorun borcu kim finanse ettiği. Kendi vatandaşım mı, kendi para biriminde mi, uzun vadeli mi? Yoksa yabancı para mı, kısa vadeli mi, kaçışa açık mı? Aynı borç farklı kadar. Bir sonraki bölümde şunu soracağız. Bir devlet borçlandığında parayı aslında kim veriyor? Bir devlet borçlandığında aslında şunu yapar. Toplumun bir kısmının parasını alır, başka bir kısım için kullanır. Yani devlet borcu soyut bir şey değildir. Gerçek alacakları vardır. Birincisi kendi vatandaşlarından borçlanmak. Devlet tahvil çıkarır, vatandaşlar alır. Bankada duran para devlete gider, karşılığında devlet faiz verir. Bu şudur. Devlet vatandaşa der ki bugün sen bana para ver, yarın ben sana fazlasıyla geri vereyim. Avantajı döviz riski yok, kaçış ihtimali düşük. Dezavantajına baktığımızda toplum tasarruf fakirse kapasite sınırlı. Yani borç alabileceği para sınırlı. İkincisi kendi bankalarından borçlanması. Bankalar kimin parasıyla çalışıyor? Mevduatla, yani senin paran, benim param. Devlet bankadan borç alırken aslında dolaylı olarak halktan borç alıyor. Bu yüzden birçok ülkede banko bilançoları devlet tahvilleriyle dolu. Üçüncüsü yabancı yatırımcılardan borçlanması devletin en kırılgan borçtur. Çünkü para döviz cinsindendir, alacaklar yabancıdır. Güven bozulursa çıkar giderler. Bugün gelen para yarın gidebilir. Bu yüzden faiz yüksektir, baskı yüksektir, kur riski vardır. Dördüncü yöntem merkez bankalarından borçlanmak. Resmi olarak çoğu ülkede yasaktır ama fiilen tahvil alımı, parasal genişleme, Merkez Bankası şunu yapar, devlet tahvil alır, karşında para yatırır. Bu doğrudan vergisiz finansmandır. Yani yasak olsa da resmiyette farklı yöntemlerle yine yapılabilir. Riski nedir? Enflasyon yaratmak. Beşinci yöntem emeklilik ve varlık fonlarından borçlanmak. En sabırlı para buradadır çünkü uzun vadelidir. Günlük paniği yoktur, kaçmaz. Emeklilik fonları için devlet tahvili güvenlidir, düzenlidir, öngörülebilirdir. Bu yüzden gelişmiş ülkelerde devlet borcunun büyük bir kısmını emekli fonlarından alır. Bir devlet borçlandığında para uzaydan gelmiyor. Gizli bir kasa yok. Devlet borcu eşittir toplumun tasarrufu, yani birinin alacağı, birinin geleceği. Bir sonraki bölümde şunu konuşacağız. Bazı ülkeler bu borcu neden hiç dert etmiyor? Mesela dünyanın en borçlu ülkesi kim? Hepimiz biliyoruz. Daha önce de bu konuda üzerinde video çekmiştim birkaç defa. Dünyanın en borçlu ülkesi Amerika. Trilyonlarca dolar borcu var ama panik yok. Kriz yok, çöküş yok. Neden? Çünkü Amerika'yı diğerlerinden ayıran 3 kritik avantajı var. Birincisi borcu kendi para birimiyle alıyor. Amerika borcunu dolarla alıyor. Bu şu anlamaya geliyor: döviz riski yok, kur şoku yok, teknik iflas riski yok. Amerika şunu der: benim borcum benim bastığım parayla. Bu lüks dünyada çok az ülkede var. İkincisi kendi merkez bankasıyla çalışıyor. Yani Amerika'nın bir Fed'i var. Fed ne yapabiliyor? Tahvil alıyor, likidite sağlıyor, piyasayı sakinleştiriyor. Kriz anında Fed şunları yapar: gerekirse sınırsız alırım der. Bu cümle tek başına bir kalkan olur Amerika'ya. Üçüncüsü küresel rezerv para avantajı var. Dolar sadece Amerika'nın parası değil. Enerjinin fiyatı, borcun temeli tamamı dolar üzerinden geçiyor. Dünya ticaretinin dili zaten dolar. Merkez bankaları ne tutuyor? Dolar. Krizde yatırımcı ne alıyor? Dolar. Amerikan tahvili dünyanın en büyük güven limanı. Likit, derin, şeffaf, kaçışı olmayan. Bu yüzden Çin alıyor, Japonya alıyor, Avrupa alıyor, petrol ülkeleri alıyor. Dünya parasını park edecek yer aradığında Amerika tahviline giriyor. Yaygın cümle şudur: Amerika dünyaya borçlu. Ama gerçek şudur: dünya Amerika'ya para veriyor. Amerika dünyaya borçlanmıyor, dünya Amerika'ya ortak oluyor. Büyümesine, gücüne, sistemine. Bu yüzden Amerika borcu sorun değildir. Bir sonraki bölümde şunu göreceğiz: Japonya daha borçlu ama neden hiç konuşulmuyor? Japonya'nın borcu bölü gayri safi yurt içi aslında yani oranladığımızda %260. Ama kriz yok. Neden? Çünkü borcun %90'ı Japon halkına ait. Emeklilik fonları, sigorta şirketleri üzerinden. Yani Japonya kendine borçlu.
Gelişmiş ülkeler neden kırılgan? Türkiye, Arjantin, Mısır borçları var ama asıl sorun miktar değil. Sorun borcun yapısı. Birincisi borç döviz cinsinden. Bu ülkeler borçlanırken dolarla, euroyla, yenle borçlanıyor. Ama gelirleri kendi para birimiyle. Kur yükselirse ne oluyor? Borç artıyor, faiz artıyor, bütçe bozuluyor. Aynı borç kur şokuyla katlanıyor. İkinci sebebi alacaklı yabancı, borcu veren kim? Yabancı fonlar, küresel bankalar, uluslararası yatırımcılar. Bu para sabırlı değil, milli değil, duygusal değil. Güven bozuldu mu para çıkar. Çıkarken de kuru patlatır, faizi yükseltir, krizi derinleştirir. Üçüncüsü para basma etkisi sınırlı. Amerika ne yapıyor mesela? FED para basıyor. Japonya ne yapıyor? Yine para basıyor. Gelişen ülkeler basarsa kur çöker. Basmazsa ekonomi durur. İşte iklem burada. Aynı borç farklı kadar. Aynı borç oranı Amerika'da sorun değil, Japonya'da sorun değil ama Türkiye'de krize, Arjantin'de iflasa, Mısır'da IMF borçlanmasına sebep oluyor. Çünkü mesele borç değil, mesele kimin parasına muhtaç olduğu. Bir sonraki bölümde şunu soracağız. Bu parayı aslında kim veriyor? Gerçek alacaklar emeklilik fonları, sigorta şirketleri, merkez bankaları, varlık fonları, küresel bankalar. Yani sen, ben, hepimiz. Buraya kadar bunu konuştuk. Şimdi işin kalbine iniyoruz. Çünkü çoğu insan şunu sanır. Önce para var, sonra borç alınıyor. Modern sistemde tam tersi geçerli. Modern para döngüsü birincisi banka kredidir. Bir bankaya gittiğini düşün. Banka para kasasından çıkmıyor. Başkasının parasını vermiyor. Ne yapıyor? Bilgisayarda bir rakam yazıyor. Bu rakam senin hesabında mevduat olur. Bankanın bilançosunu alacak olur. İkincisi kredi eşittir yeni para. O an ne oluyor? Para basılıyor aslında. Ama matbaada değil, bilançoda. Kredi verildiği anda para yoktan var oluyor. Ama borç olarak doğuyor, faiziyle geri isteniyor. Para neye bağlı? Altına bağlı değil. 1971'den beri altın standart artık yok. Fiziksel sınır yok. Üretime bağlı. Eğer kredi fabrikaya giderse, teknolojiye giderse, istihdama giderse yaratılan para enflasyon yaratmaz, büyüme yaratır. Güvene bağlı para şuna inanır, yarın da geçerli olacak mı? Borç geri ödenecek mi? Güven varsa sistem çalışır, güven yoksa para kaçar, kur patlar, enflasyon olur. Büyük gerçek borç olmadan kredi olmaz, kredi olmadan da para olmaz. Bir sonraki bölümde şunu soracağız, bu sistem neden sürekli çöküyor gibi görünüyor ama nasıl sürekli ayakta kalıyor? Bu sistem çöker mi? Çökmez ama enflasyonla ayarlanır. Borçlar reel olarak eritilir, servet el değiştirir. Daha önce bunun üzerine yine video çekmiştim. Amerika'nın bu kadar borcunu nasıl erittiği üzerine, altın ve kripto üzerinden bu borcu nasıl erittiğini anlatmıştım. O videoyu da dönüp izleyebilirsiniz. Enflasyonla ayarlanıyor, borçlar reel olarak eritiliyor, servet el değiştiriliyor, sistem çökmüyor, insanlar fakirleşiyor. Kazananlar varlık sahibi olanlar, reel varlığı olanlar, enflasyonu fiyatlayabilenler, kaybedenler ise sabit gelirli, nakit tutan, borcu yönetemeyen. Herkes borçluysa bu para kimin peki? Cevap bu para sistemi kuranların. Ama sistemin içinde ayakta kalanlar da kazanır. Borçtan korkma, borcu anlayamayanlardan kork. Bu tarz içerikleri seviyorsan beğenip abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.